Merhabalar, ben Force Feedback. Bugün böyle çok daha değişik, konsept dışı bir video yapmamız lazım. Çünkü çok fazla bilinmeyen tarafı var. Hepimizin öğrenmesi lazım bir yandan. Bir yandan da yanlış direksiyonlara yönelmemeniz için bazı şeyler açıklamam gerekiyor. O yüzden böyle bir video çekme kararı aldım. Böyle biraz hazırlıksız bir video. O yüzden eğer bir kusurumuz, hatamız olursa affetmenizi rica ediyoruz efendim. Şimdi bu videomuzdaki olayımız hangi direksiyonu almak lazım, hangi direksiyonu almamak lazım, başlangıçta neye dikkat etmek lazım, fiyat performans açısından baktığımızda nelere dikkat etmek lazım, bunlarla ilgili olacak. Çok direkt belki nokta atışı fiyat vermem size. Genel olarak ortalama fiyatta, ucuz fiyatta ve pahalı fiyatta şeklinde açıklamaya çalışırım. Bir yerden başlayacaksak o da önce force feedback ile alakalı biraz bilgilendirme. Şu şekilde yaklaşırsam şöyle biraz daha. Şimdi önce dişli sistemi ile alakalı bir şey gösteriyorum size. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir dişli sistemi var. Şurada bir tane motorumuz var. Ee, Burada iki tane motor var görmüş olduğunuz üzere. Bu motorlar buradaki büyük dişliyi döndürüyor. Sağa veya sola döndürebilir. O değişiklik gösterebilir. O dönen dişli de sizin direksiyonunuzun dönmesine sebep oluyor. Bu sizin force feedback gücünüz işte. Yani bir köprüden geçiyorsunuz, bir pist dışında toprak bir yoldan geçiyorsunuz. Şu şekilde efekti size buradaki motor bir sağa bir sola döndürerek veriyor. Buradaki dişli sistemi alınabilecek en ucuz ve bir miktar dayanıklı bir sistem. Şimdi force feedback'siz direksiyonlara şu şekilde gösterecek olursam şu şekilde bir tane örneğini gösterebilirim. Bu şekilde direksiyonlara force feedback'siz bunlar genelde çocuklar için yapılmış. Force feedback'siz direksiyonlar zaten onlar 900 derece falan da dönemezler. Genelde şöyledirler. Bu kadardır dönüş açısı. Kesinlikle bu tarz direksiyonlara gitmemeniz lazım. Benim en azından nacizane tavsiyem sizin için bu olur. Dişli sistemi gördük. Şöyle bir de şeyi göstereyim. Kayışlı sistem hakkında böyle bir ufak bir fotoğraf gösterirsem yine aynı şekilde bir tane motor var ama bu sefer döndürdüğü şey bir kayış. Kayış döndürmesinin nasıl bir güzelliği olabilir? Kayış da belli bir dişli gibi bir şeyi döndürüyor. O da direksiyonunuzun dönmesine sebep oluyor. Şimdi dişli döndürürken takır tukur takır tukur şu şekilde sesler duyarsınız. Aynı zamanda alt komşunuz bile size şikayete gelebilir yani. Özellikle kendi hayatımdan bahsedecek olursam ben de bir G29 kullandığım için alt komşum birkaç kez şikayete gelmişti. Ardından masanın altına birkaç tane halı koyup bu sorunun üstesinden geldim. Ama dediğim gibi takır tukur sesler duyarsınız. Sizi sola dönerken sağa doğru direksiyonunuzu çekmez. Daha çok sağa doğru böyle bam 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 vurma efekti yapar. Yani tam gerçekçi hissiyatı alamazsınız. Ama bu tarz kayışlı bir sistem alırsanız tam olarak direksiyonunuzu çekme kuvveti uygulayacaktır ve siz ona karşı koyarken pürüzsüz bir kuvvet aldığınız için siz de pürüzsüz bir kuvvet uygulayabilirsiniz. Ama diğer türlü tak 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 ettiği için siz düzelteceğim diye yanlışlıkla fazladan çevirme ihtimaliniz bile var. O yüzden baktığınız zaman kayışlı sistemler orta segment için daha iyi. Bunun üstünde de manyetik sistemler dediğimiz direct drive'lar geliyor. Onlar daha farklı. Manyetikle ilgili. Onlarla ilgili çok bir fotoğraf bulamadım ama yine bulursam bir tane koyarım. Yani bulmaya dedim ya hazırlıksızım bir tık diye. Ama bulursam yine bir fotoğrafını koyarım. Genel olarak ne demiştik? Bu tarz işte çocuklar amaçlı, çocuklar hani oynasın diye yapılan direksiyonlardan uzak durmamızı söylemiştik. Eğer başlangıç seviyesi e, dişli sisteme sahip bir direksiyon almak istiyorsanız ki dişli sistemlerin en ucuz olduğunu tekrardan belirteyim. En ucuz bu piyasaya girmek için, araba kullanmak için en ucuz tercih edebileceğiniz direksiyon bence en fiyat performans olarak düşündüğünüzde bu direksiyon. Bu direksiyonun ikinci ellerini işte sarı sayfalarda falan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz bir direksiyonla başlayabilirsiniz. Ama bu tarz bir direksiyon dezavantajı ne diye sorarsanız kesinlikle fren pedalları. Fren pedalında herhangi bir yay olmaz. Herhangi bir şey olmaz. Sadece hani tekrardan yukarı çıkabilmesi için bir yay olur. Size herhangi bir kuvvet uygulamadığı için de gazı dozajlamanız, freni dozajlamanız
Bu tarz durumlarda sıkıntı yaşarsınız. Nasıl sıkıntılar yaşarsınız? Örneğin ABS'niz kapalı. Son gaz bir yerden geliyorsunuz. F1 oynuyorsunuz. Sonuna kadar fren basıp biraz yavaşlamanız lazım. Ne zaman fren çekeceğinizi ezbere bilmiyorsanız, ne zaman ayağınızı ne kadar kaldırmanız gerektiğini ezbere bilmiyorsanız büyük miktarda sorun yaşayacaksınız, emin olun. Çünkü örneğin, örneğin bu direksiyonun pedal sistemine baktığınız zaman burada yaylar var aslında görünmeyen. Bu yaylar frene özellikle çok büyük bir sertlik katıyor. Bu sertlik de sizin neredeyse hiçbir zaman frene tamamen basmanızı engelliyor. Gerçekte de böyledir bu arada. Gerçekte de GT araçları frene tamamen basamadığınız, frenin gerçekten sert olduğu ee, pedallardır. Genel olarak özetlemek gerekiyorsa. Bu da ikinci seçeneğiniz. Yine dişli almak istiyorsanız, uygun fiyatlı olsun ve fiyat performans ürünü olsun diyorsanız bu tarz bir şeye yönelebilirsiniz. Bu arada ürünler belli. Şu hemen ben söyleyeyim. Belki yazmayı unuturum. Aradan çıksın. Logitech Driving Force GT bunun modeli. Bunun modeli de G29. Bunlara yönelebilirsiniz. Dişli sistemler bunlar dayanıklıdır, sağlamdır. Aynı zamanda fiyatları uygundur. Diğer sistemlere göre baktığınız zaman. Ardından kayışlı sistemlere geliyoruz. Ama kayışlı sistemlerden önce benim bir G29 sahibi olduğumu biliyorsunuz. Değil mi? Ben bir G29 sahibiyim ve işte farklı bir direksiyona sahibim. Değil mi? Şu tarz bir direksiyona sahibim arkadaşlar. Birebir bu. Aynısı. Bunu Instagram'da falan satan birçok mağaza bulabilirsiniz. Bunun olayı şu. Hafiftir. Eski direksiyonunuzu çıkarıp bunu taktığınız zaman hafif olduğu için dişli sisteminiz biraz daha rahat hareket eder. Bunun ağır olmaması sizin eski direksiyonumda orada görebilirsiniz. Eski direksiyonunuzdan ağır olmaması önemli. Çünkü ağır olursa ekstra bir yük bineceği için dişliler aşağı doğru yamulmaya başlayacak. Öyle bir durumda da ne olacak? Yakın zamanda problemlerle karşılaşmaya başlayacaksınız. Örneğin ben çok görüyorum internette falan. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. Adam BMW direksiyonunu alıyor, getiriyor buraya takıyor. Büyük bir hata. Direksiyonunuzun ömrünü çok kısaltıyorsunuz arkadaşlar. Onları yapmayın kesinlikle. Dediğim gibi hem hafif hem biraz daha çapı büyüyor. F1 direksiyon tarzında olduğu için de yol tutuşunuz daha rahatlaştığı için, vites basma şeyiniz daha rahatlaştığı için kesinlikle ve kesinlikle sürüşünüz biraz daha gelişiyor. Bunu dediğim gibi Instagram kanallarında bulabilirsiniz ki bunun böyle değişik modelleri de var. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben böyle marka vermeyeceğim YouTube'dan şimdi ama birçok yapan marka var. Zaten aralarında baktığınız zaman bir tanesine kendiniz karar verebilirsiniz. Ama mutlaka kalitesini mutlaka sorgulayın arkadaşlar. Kalite çok önemli. Ben yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama sıkıntı yaşamayı istemezsiniz açıkçası. Neyse. Dişli sistemini bir kenara bıraktık. Kayışlı sistemler arkadaşlar. Az önce gösterdiğimiz o kayışlı sistemlerden bir örnek. Thrustmaster T150. Bunun da pedalları görmüş olduğunuz üzere siyah. Aynı şuradaki gibi. Siz bunu gördüğünüzde sakın bununla kıyaslamayın. Bunda da yaylar sağlam. Bunun pedalları kesinlikle diğeri gibi değil. Thrustmaster T150 ben başlangıç seviyesiyim ama takır tukur gürültü istemiyorum. Daha çok evde huzur istiyorum. Ailem çok ses yapıyorum diye kızmasın. Aynı zamanda force feedback pürüzsüz bir şekilde gelsin bana. Sürüşüm daha kaliteli olsun istiyorsanız bu tarz bir direksiyon setiyle başlayabilirsiniz. En azından söylemek gerekiyorsa. Bunlar kayışlı olduğu için dediğim gibi bir tık daha rahattır. Sonra bir üst modelleri yine Thrustmaster'dan yürürsek Thrustmaster'ın bir başka modeli bu da. Burada biraz daha işler değişiyor. İşte arka kısım değiştiği için biraz daha güçlü bir arka kısım geliyor. Bunların da Newtonmetre şeyleri var, değerleri var. Mesela G29'un Newtonmetre değeri 2. Benim birazdan göstereceğim Direct Drive modellerin mesela 5, 8 falan değişiyor. Yani force feedback gücü çok daha yüksek modeller oluyor. Bunlar tabii ki sürüşünüzü değiştirecek şeyler. Burada pedallar biraz daha gelişiyor. Pedallar önemli. Pedalların ne kadar güzel olursa o kadar rahat fren ve gaz ayarı yaparsınız. Bunlar çok önemli. Özellikle pedal. Herkes böyle direksiyonun görünüşüne aldanıyor.
özellikle şunu göstermem lazım. SF1000 gerçekten bazı insanların rüyasına girebilecek bir direksiyon. F1'deki direkt görüntülerin aynısını buraya aktarabiliyor. Direkt Ferrari lisanslı. Baktığınız zaman çok güzel gözüküyor. Tüm tuşlarının işlevi çalışıyor falan. Ama yine bir Thrustmaster olduğu için kayışlı sistem. Her zaman orta segment diye geçer bunlar. Bunlar orta segment dişliler. Düşük segment birazdan bakacağımız. Direct Drive'lar da üst segment olarak geçer. Fiyat olarak yine yükseldik iyice. Artık ben görünüşe önem veriyorum. Direksiyonum güzel gözüksün. Ben onu istiyorum diyenler bu tarafa yöneliyorlar. Ama aynı paralara da alınabilecek bazı sistemler var. Örneğin Fanatec'in sistemleri. Fanatec'in sistemleri Direct Drive diye geçiyor. Dediğim gibi manyetik bir sistem. Arka tarafta manyetik bir şeyler var. Artık oralara çok detaya giremeyeceğim. Burada işte dediğim gibi Force Feedback'in çok gücü artıyor. Aynı zamanda kayışlı sistemlerin şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Örneğin ben acayip bir F1 hastasıyım. 3 saat, 4 saat, 5 saat hiç durmadan oyun oynayacağım diyorsanız o kayışlar yavaş yavaş ısınmaya başlıyor arkadaşlar. Sürekli sürtünmeye maruz kaldığı için. Onlar sürtünüp maruz kaldığı ısıdan dolayı yavaş yavaş kendilerini salmaya başlıyorlar. Soğuyunca gene düzelecekler ama ısındıktan sonra kendini salmaya başladığı için virajda mesela bir körbten geçerken bir anda force feedback yok. Hissetmeyeceksin. Sonra bir anda geri gelecek, bir anda gidecek, bir anda gelecek. Böyle direksiyonunuzda boşluklar olacak falan. Bunlara hazırlıklı olmanız lazım. E, Thrustmaster sistemler için. Ama burada Fanatec'te kesinlikle öyle bir şeyle de karşılaşmayacaksınız ama fiyat uçuk noktalara geldi. Burası tamamen ben kendimi yarışlara verdim. Ben sadece yarış yapacağım bundan sonra. Çok istiyorum. Ben FPS oyunu da oynamam. Başka bir şey de oynamam. Yeter ki benim direksiyon sistemim güzel olsun diyorsanız bu tarz sistemlere yönelmeye başlıyorsunuz. Sonra ben Formula 1 hastasıyım. Ben GT direksiyonla yarışmak istemiyorum diyorsanız şu tarz sistemlere yönelmeye başlıyorsunuz. Bu tarz sistemler artık çok daha ciddi. Yine arka tarafının şey olduğu, siz söyleyin. Arka tarafının eee, Direct Drive olduğu, yine hala base'i aynı yani Fanatec'te. Base'ler zaten çok değişmiyor Fanatec'te. Ki üstüne bir de F1 direksiyonu getirmiş oluyorsunuz. F1 direksiyonu getirmenin avantajı da ne oluyor? Tuşlar size çok yakın oluyor. Örneğin oradaki ekrana bakarsanız şöyle tuttuğunuz zaman şu şekilde DRS'i açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle ERS'yi açıp kapatabiliyorsunuz falan. Çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Özellikle şu boşluğu görüyor musunuz? Şu boşlukta şöyle zoom yapayım biraz. Şu boşlukta bir tane scroll var. Bu aşağı yukarı oynatmak için. O aşağı yukarı oynatma tuşuyla mesela frenlerin basıncını ayarlayabiliyorsunuz falan. Çok fazla değişiklik yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten hani artık hayalimizdeki sistem falan oluyor. Ama tabii ki Türkiye şartlarında bu tarz sistemleri almak gerçekten çok zor, çok pahalılar. Aynı zamanda bir de pedal kısmını göstermemiz lazım tabii. Pedalın biz ön yüzüyle çok fazla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Arka kısmındaki yay sistemi, arka kısmındaki basınç sistemi bizim için daha önemli. Burada load cell'ler devreye giriyor. Bu load cell ne demek oluyor? Artık pedalınızın basınç ayarını da siz değiştirebiliyorsunuz. Ne kadar sert olacağına veya hafif olacağına siz karar verebiliyorsunuz. Bunun nasıl bir dezavantajı, nasıl bir avantajı var, çok özür dilerim. Şöyle bir avantajı var. Frene Formula 1'de kullanıyorsanız freninizi ona göre bir basınç ayarlıyorsunuz. GT karlarda kullanıyorsanız ona göre bir basınç ayarlıyorsunuz. Bu sizi çok daha ileriye taşıyor. Çünkü gerçekten pedallar çok önemli. Aynı zamanda dediğim gibi F1 direksiyon olduğu için de ekstra avantajlara sahip oluyorsunuz. Tabii ki SF1000'in direksiyonu kesinlikle çok güzel bir direksiyon. Ama base'den kaybediyor, arka kısmından kaybediyor. Arka kısmı kayışlı bir sistem olduğunu tekrardan hatırlatmamız lazım. Böyle kısa bir video olsun bu. Mümkün olduğunca her şeyi özetlemeye çalıştığım bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Direksiyonla ilgili daha detaylı bir şeyler anlatacak çok fazla bir şey yok ama sizin aklınıza soru gelirse sormaktan kesinlikle çekinmeyin. Ben elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada Twitch'e de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Twitch yapıyoruz bir süredir biliyorsunuz. Sub butonumuz falan açıldı. Bayağı ilerledik. Çok güzel gidiyoruz. Bana da destek veren herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hem Twitch'te olsun hem burada olsun.
Çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Ne diyelim? Öyle diyelim en iyisi değil mi? Hoşça kalın. Bay bay.